Bilemedin. Ne? Basbayağı bir yanardağın tepesindeyiz. Ah, Evet, sen lava birikintisi mi sanmıştın burayı? evet. Of, ne olmuş burası ya? Hiçbir şey kalmamış. Benzinimiz bitti, yolda kaldık. Akşam oluyor. Arada bir burada duran olan arabalar oluyor. Soruyoruz, bizi götürür müsünüz diye, götürmüyorlar. Radyoda eski bir şarkı, bir köpek camdan bakıyor, sanki hayat bize gülümsüyor. Hayat biraz plansız ama tam da bu yüzden iyi. Bir ben silik iki kahve. Yeni bir günden ve yeni bir videodan günaydın hepinize. Şşt, çekimdeyiz. Ne çekimi? Ya çekimi. Ya çekimi. Çok güzel espri. Çok fena bir espri oldu bu. Dünkü Silver Falls State Park'ta 10 tane şelaleyi gezdikten sonra epeyce bir yorulmuşuz. Bugün şimdi yeni bir videodayız. Bende doğru gidiyoruz. Ne kadar sürer, kaç gün sürer bilmiyoruz. Crater Lake'e geçeceğiz oradan. Çünkü Oregon'un tek ulusal parkı, National Park'ı Crater Lake National Park'ı. Şimdi yolda giderken bir aralarda tabii ChatGPT'ye soruyoruz. Burada ne var, ne gezelim diye. Bize dedi ki Mississippi'de bir tane demiryolu köprüsü var. Köprü eskiden trenlere açıkmış, şimdi yayalara açık. Gidin bir onu gezin. Hadi beraber bir gezelim bakalım. Trenlerin geçiyorsan sadece yalan geçiyormuş şimdi. Evet, sadece yayalar geçiyormuş. Hangi yalan? Bizim gibi ağır yalan. Bizim gibi ağır yayalar geçiyormuş. Hadi gidelim geçelim. Köprünün o zamanki hallerinin fotoğrafları var. O zamanki şehir ve köprü görünüyor. Hadi gidip şimdi bir de kendisine bakalım. İşte köprü burada. Tren geliyor. Kaç. Kaç. Burada köprülerin çelik aksamlarını aşağı doğru yapmak yerine yukarı doğru yapıyorlar. Bu biraz da bir yükseltiyi kısıtlıyor. Ama gene de güzel. Yeni köprü ve eski köprü ve eski toprak bir köpek. Ve bizim Yayalar var. hala adı konulmamış karavanımız. Ve buradan köprüden atlamayın suya diye uyarılar var. Bu köprüden insan niye atlar? Bu akıntı alır götürür seni zaten. Şuraya bakın. Niye atlayasın bu köprüden? Deli misin? Deli mi öptü? Köprüden ne zaman neydi? Yine kendimizi takılalım. Çoluk çocuk seyrediyor, sus. Baksana şeyler ne? Anafor mu diyorlar onlar işte? Amfora mı dönüyor? Dönüşler oluşuyor. Anaforlar oluşuyor. Ancak böyle bir atlayıp kendini şu sağ tarafa doğru atarsan belki. Onun haricinde böyle atladığın yerden rafting yaparak gidersin suyun içinde. Burada bir holiday season olayı var. Halloween'le başlayıp Easter'la biten, yani Nisan'da biten küçücük bina, yaşamaya bile anca yeter. Müze. Ormanlar buralarda da yanıyor. Görüyorsunuz, yeşillik ağaçların arasında ama bayağı da kurtarılan var. Yani dip dibeler. Biri yanmış, yanındaki yanmamış. Herkes bir elden girince kurtarma çalışmasına. Of, ne olmuş burası ya? Baraj Gölü'nde durduk. Bizim için duruşlar tabii ki bir kahve molası anlamına geliyor. Korkunç görünüyor değil mi?
Korku filmi gibi görünüyor dışarısı. Ağaçlar kesilmiş. Bir adam aşağı ineriz zaten de. Evet, kahvelerimizi içmeye dışarı çıkarız. Hatta sen oraya masaya koy istersen. Ayarla. Masayı mı? Küçük masamıza. Ya önde. Olan daha çekiliyormuş. Neyse. Çok olunca. Ne kadar yüksek o kadar iyi. Zaten şu anda aslında gölün içindeyiz. Evet. Göl çekildiği için buradayız ama gölün içindeyiz. Kahve olurken ben de size biraz dışarıyı göstereyim. Halon dediği gibi şuradan yüksekten olsun biraz. Yansımalar çok güzel. Bulutlar çok güzel. Bir aile daha var. Şurada onlar da durmuşlar bakmaya. Ama bunların hepsi evet ölü ağaçlar ve burası normalde gölün içinde, baraj gölün içinde kalıyormuş. Şu ağaçların olduğu yere kadar. Şu anda aslında su normal seviyesinde olsak biz bayağı bir aşağıdaymışız. Bir dakika şu ayakkabılarımı giyersem yukarıyı da göstereyim size. Bakın yukarıda şurada baloncuklar var. Onlar gene suyun içinde kalması gereken, insanların yüzerlerken daha fazla ileriye gitmesini engelleyen balonlar ya da şamandıralar, onlar orada kalmış. Bu alanlar ağaçları kesilmiş tamamen. O yüzden korku filmi gibi geldi bana görüntüsü zaten. Bu ağaçları kesmişler. Burası baraj gölüymüş. Hatta kökler bile dışarıda kalmış. Şurada da böyle ya binalar varmış. Yani binalar varmış da ya evler varmış ya da başka bir binalar varmış. Bilmiyorum ne olduğunu buranın. Kökleri kalmış. Temelleri kalmış. Burası Detroit Baraj Gölü. Şu üst taraf aslında durulan yer. O beyaz tepesinde çubukların olduğu yer, iskelenin olduğu yer. Tekneler oraya yanaşıyorlarmış. Şimdi biz teknelerin yanaştığı yerin bile çok çok altındayız. Ve üstündeki beyaz yerleri görüyor musunuz? İskeleler oraya kadar çıkıyor aslında. Araba olmadığı için Sherlock'u serbest bıraktım. Biraz takılıyor. Çok uzun zamandır böyle bir şey olmamıştı onun için. Karavanı da buraya park ettik. Oo, yağmur başlıyor. Ortadaki ada çok ilginç kalmış. Etrafındaki ağaçlar da kesilince. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel artık. Hadi gel. Üzgünüm. Kahveyi dışarıda içemiyoruz. Yağmur başladı çiselemeye. Bak. Yağmuru gören bir köpek yavaş yavaş silkelenerek bu tarafa doğru geliyor. Ağırdan ağırdan. Mümkün olan en ağır şekilde ama. Hani gelmesem geleyim mi? Bilmiyorum ki. Gelmeyeyim. Sen arabaya gireceksen ben de geleceğim. Orada duracaksam gideyim dolaşayım geleyim. Gel. Azıcık neresi oraya doğru. He? Azıcık neresi oraya doğru. Azıcık ilerlersem hemen gider. Tamam gidiyorum. Sen unuttun mu böyle serbest dolaşmasını? Bak ya bak. Gel. Gel geri dönelim. Gel. Hadi gel. Çok nadir yapıyoruz bunları. Hiç fırsatımız olmadı. Koska bahçeleri, İkinci Walmart'lar. Bu ikinci böyle oturuşumuz. Bir de Walmart'ta. O sayılmaz.
Ne kadar büyük ağaçlar varmış, köklere bak. Bazen dağ başında kötü bir ani, bazen göl kenarında huzurlu kahve. Yol nereye gider bilmiyorum. Yoldayız, yoldayız, durmak yok. Rüzgar saçlarında da seviyoruz karavani. Bazen bir volkan çıkar koyundurur, ısıtır içimizi. Bazen yağmur, bazen güneş. Yoldayız, yoldayız, durmak yok. Rüzgar saçlarında da seviyoruz bu hayatı. Benzinimiz bitti, yolda kaldık. Akşam oluyor. Arada bir burada duran olan arabalar oluyor. Soruyoruz bizi götürür müsünüz diye, götürmüyorlar. Çünkü en yakın benzin istasyonu 17 mil mesafede, yaklaşık 25 kilometre falan. Herkes zaten bir tırsıyor. İşte öbür tarafa gidiyoruz. Arabamızda yer yok falan, bir sürü şeyler söylüyorlar ama almadılar. Zaten çok da araba durmuyor. Yani bir 5-6 tane araba falan oldu. Onlara sorduk. Almadılar. Sanırım geceyi burada geçireceğiz, böyle yampirik yumpirik. Birileri gelip buradan gidin derlerse benzinimiz yok diyeceğiz. Belki onlar verirler bize benzin. Haluk şu anda telefondan Ford yol yardımına bakıyor. Belki bir şeyler bulabilirim diye. Ben en yakın benzinciyi aradım. Hani atıp benzin bize getirirseniz parasını verelim diyecektim ama açmadılar telefonu. Yolda bir tane benzinci vardı. Kredi kartı geçmiyor ve benzinci kapalıydı. Yaklaşık 40 mildir falan hiç benzinci yok. Belki daha fazladır yok. O kapalıyı da sayarsak 100 mildir falan benzinci yok. Kaldık, buradayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani bir sürü seçeneği değerlendirdik. Çocuklarla konuştuk falan derken Haluk'un aklına Ford Assistance geldi. Ford'un yol yardımı. Onlara tekst attı. Onlar aradılar bizi, cevap verdiler. Nerede olduğumuzu tam olarak link attık, mesaj attık. Şimdi geliyorlar, yoldalarmış. 105 dolar ödedik. 105 doların içine ne dahil onu da anlaşamadık bir türlü. Yani adam benzini getiriyor olmaları lazım dedi ama getirenin tam olarak, yani bizim parayı ödediğimiz adamın tam olarak ne yapacağından emin değiliz. Şu anda görünüyor. Birazdan birkaç dakikaya burada olurlar diye düşünüyorum. Bakalım ekstra bir daha para isteyecekler mi, yoksa bunun içine işte o ilk benzinciye kadar gidecek kadar benzin de dahil mi, göreceğiz. Böyle bir şekilde yanımıza doğru geliyor şimdi. Birkaç dakikaya kadar burada olacak gibi görünüyor gelişinden. Bir de onu da yollamışlar. Link de atmışlar bize geliyor diye. Eğer 105 dolar hem yakıtın içinde hem de adamların geliş gidişi ise gayet iyi. Çünkü biz 300 dolara kadar falan razıydık. Ha? Göreceğiz. Göreceğiz, evet. Yani gelince ekstra benzin parası da isteyecekler mi, ne olacak bilmiyoruz. Göreceğiz. Bir rahatlama geldi mi? Evet. Benzinimizi aldık. Gerçekten bir rahatlama geldi. Benzinciye geldik. Şimdi çok almadık. Burada pahalı çünkü. 20 dolarlık aldık. Daha sonra Costco'dan alacağız. Ama çünkü Costco 30 kilometre var. 30 mil var. Günaydın arkadaşlar. Olaylı bir gecenin arkasından geldik ve burada uyuduk. Birazdan göstereceğim size.
Biraz sıkıntılıydı, evet. Dağın başında kaldık. Niye kaldık? Niye benzinimize bakmadık? Bir sürü şeyler söyleyeceksiniz muhtemelen. Aslında bakıyorduk benzinimize ama 100 mil boyunca benzin olmayacağı hiç aklımıza gelmedi. Yolda bir tane benzinci vardı, o da kapalıydı. Kredi kartı sadece belli kredi kartlarını kabul ediyormuş. O da Master ve Visa gibi değil, bayağı belli 6 tane bankanın kredi kartını kabul ediyormuş. O bizde 3 banka ve Türk bankalarının kartları var. Hiçbir işimize yaramadı. Alamadık. Dağın başında buraya yaklaşık 25 kilometre, 17 mil kadar falan mesafede bir yerde kaldık. Ciddi dağın başındaydı yani. Kimse bizi almadı buraya getirmek için 25 kilometrelik yolu. Ya biz de bayağı kızıyorduk. Niye almadılar, niye getirmediler falan diye, ama aşağı gelince gördük ki o da bizim hayrımızaymış. Çünkü buradaki benzinci de kapalı. Kart geçiyor ama yani gelip burada bir bidon bulmamız lazım, bilmem ne. Geri dönmek için o 25 kilometrelik dağ başına araba bulmamız lazım. Bunların hepsi de imkansız şeylermiş. İyi ki öyle bir şey yapmamışız. Haluk'un aklına Ford Assistance geldi. Ford'u takip ediyorlar. Bunlar yani bizim arabamız uzaktan takip edilen arabalardan burada. Bir bakalım olacak mı dedi. Görmüştüm sanki. Gördü ve biz normalde 300-400 dolar civarında bir parayı gözden çıkartmıştık. Ama 105 dolara adam geldi. Benzini getirdi. 12 dolarda 2 galon benzin için para aldı. 2 galon işte yaklaşık 8 litre falan yapıyor galiba. Buraya gelince şuradan Chevron'dan 20 dolarlık bir benzin aldık. Benzin çok da ucuz değil. Burası biraz daha arada bir bölge olduğu için. Sonra da arabayı şuraya arkaya çektik. Burası böyle bir restoranların vesairelerin olduğu bir yer. Tabii akşam kapalıydı. Kimse yoktu. Ama bizim gibi uyuyan 3-4 tane daha araba vardı. Bakın bir tane de orada var şu anda. Geldik burada uyuduk. Şimdi kalktık Sherlock'ta gezmeye çıktık. Sherlock'un burada. Bir tuvaletimizi yapacağız. Ondan sonra arabaya geri dönüp gezmeye devam. Hadi bakalım. Haluk, sana bir iyi bir kötü haberim var. Kötüsü ne? Kar yağmış. İyisi ne? Kar yağmış. Kar yağmış iyi bir haber çünkü ben kar yağmasını çok seviyorum. Ama kötü bir haber çünkü Crater Lake National Park'a gidecektik. Kapatmışlardır orayı şimdi. O zaman sonra Başka bahane. gider miyiz? Tamam. Gene de bir deneriz ama, değil mi? Tamam. Yılın ilk karı biz uyurken yağmış. Yerlerde yok. Ama çatılar beyaz. Arabamızın üzerinde, basamağında ve kaputunda var. Karavanımıza yılın ilk karı yağdı. Bugün Seyfbey'in otoparkındaydık. Şehir içlerinde kaldığımız zamanlarda Seyfbey otoparkını tercih etmeye başladık bu aralar. Bir şey demiyorlar. Çoğu yerde artık burada da yasaklanmaya başlamış karavan kalmaları geceleri. Aslında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ama Seyfbey'de bir tane indirim köşesi var. %50 falan indirim yapıyorlar orada kalan ürünlerden. Bir bakacağım bakalım işimize yarayan bir şeyler var mıymış. Hadi gidip beraber bakalım. Seyfe'ye girdik. Ne nerededir bilmiyorum. Bakın burada kahvelere bakacağım şimdi. Bu ne kadar? 283 gram kahve 11 dolar. Evet, indirim köşesi burası işte. Bakalım neler varmış. İlaçlar bile var görüyorsunuz. İlaçlar, lambalar, ampuller, şampuanlar, temizleme jelleri. Her şeyde %50 indirim var burada. Ama bu kadar. Bunlar satılamayan şeyler. Küçük piller, kulaklık pilleri, araba kokuları,
Bakıyoruz. Kahveler var. Geçen bunların farklı modellerini almıştım. Normalde fiyatı 12.99'muş. %50 indirilmiş. Butterscotch. Baked Butterscotch. Ben bunların benzerlerini 2.75'e almıştım. Şu anda kahvemizde çok fazla olduğu için almayı düşünmüyorum. Ama güzel düşmüş fiyatları. Bunlar da kahve. Bunlar bar, pardon. Şu kahve, pumpkin spice kahve. Bunlar o K-cup kahvelerden. Bunların da fiyatları normalde gene 12.29'muş. %50 düşmüş. Yok. Şu anda bizim ihtiyacımız olan, alalım diyebileceğimiz bir şey yok. Bugün kahvaltıyı dün aldığımız turkey baconlardan yapayım mı? Hindi baconları. Olur. Bacon deyince insanın aklına domuz eti geliyor. Kötü bir şey ama bizimkiler hindi. Bacon. Şey yapayım mı, üstüne yumurta da kırayım mı? Onlar böyle sade yiyorlar ama biz yumurtalı yapabiliriz sonuçta. Aa 4 paketmiş. 4 paketmiş. Sen çok fena şifayı kaptın ha. Öyle yapmış. O kadar yağmurda kalınca ben hasta olurum diyordum. Sen hasta oldun. Ama maalesef erkek gribi diye bir şey var. Ben olsam daha mı iyiydi acaba? O nasıl oluyor? Erkek gribi mi? Oo, kadınların doğum yapmasından daha fena. Şey yapma, öyle bir şey yapmıyorum ben ya. Sen pek yapmıyorsun, doğru söylüyorsun. Erkek gribi. Yani ne oldu buna? Gelir yavaş yavaş. 2'şer tane yeter mi? 3'er tane mi yapayım? 3'er tane yapayım ya. Başka türlü 4 haftada nasıl tutacağım onu biz? Maalesef. Tavaya sadece 4 tane sığıyor. Yeter 4 tane o zaman. 3 yapma zaman mı? Gerek yok. 2'şer tane yiyelim. Artık fazladan kahvaltı yaparız. Yapacak bir şey yok. Bu aradaki vatandaşı vergilerimizi ödedik. Vergilerimizi? Wow, iyi. Türkiye'deki vergilerimizi herhalde. Türkiye'deki vergilerimizi. Vatan sağ olsun. Değil mi? Çünkü bunlar bizimkiler gibi olmuyor. Sulu oluyor biraz. Atıyoruz o bunlar tarafına şimdi. Kokusu hiç fena değil. Oo, al. Yayılmışın gene. Erkek gribi özendirdim. Erkek gribi. Erkek gribinin tadını çıkartalım. Kremimiz biraz büyük ama. Yok artık, yok artık, yok artık. Tamam tamam, erkek gribi diye bir şey yok, şaka yaptım. Bakın beni ödeyin. Yahu ateşim falan yok, bir nezle oldun, dur. Aman da benim kocam hastalar ne olmuş? Yalnız kabuk kaçırmanın da böylesi. Yaptım. Kabuğun yarısını kaçırdım. Daha iyi ya. Bu nasıl kolay olur? Buradaki yumurtalar da yıkandığı için. Hı? Buradaki yumurtalar da yıkandığı için çok dağılıyor. Evet, kabukları çok ince buradaki yumurtaların. Ya hadi git ya. Numara yapma, numara yapma. Ben yapıyorum, çabuk iyileşmek için yapıyorum. Hı? Çabuk iyileşmek için yapıyorum. Ne alakası var? İnleyince çabuk mu iyileşiyor? Tabii, kediler de ondan zımırlıyorlar.
Sen kedi misin? Ben kediyim. Mır 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 mır. Ay sen şimdi iyileşmek için fıstık ezmesi de istersin. Al. Öküz doyuran. Beklentileri bozmadan nasıl pişireceğimi bilemedim. Anam da mı bacon pişirmişti, boş ver. Doğru diyorsun. Tamam, bacon adını mı duymuştu acaba? Öksüz de lan. Pardon, öksüz mü? Türk dizilerini seyretmekten artık şey oldu. Öksüzdür o. Öksüz o seni duramaz. Diyorsun. Şöyle yapalım, sana büyüğü verelim ki sen çabuk iyileş. Şu bacon'ın tadına bir bak bakalım nasılmış. Hindili bacon. Hindili bacon değil, hindi bacon. Evet. Normal hindi eti yani. Başka hiçbir şeysi yok. Okey. Afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Bugün bakalım nerelere gideceğiz. Şu anda nerede olduğumuza inanabiliyor musun? İnanıyorum. Neredeyiz? Labire gitsin üstünde. Bilemedin. Ne? Basbayağı bir yanardağın tepesindeyiz. Ah! Evet, sen labirent kimisi mi sanmıştın burayı? Evet. Hayır, burası bir yanardağ çukuru. Hı? Ya patlarsa? Patlayabilir. Patlayabilir yani, neden patlamasın? Bakın burası volkanik bir tepe. Burası da onun yanardağın ağız kısmı. Ama bütün yanardağ kraterlerde olduğu gibi su birikmemiş buraya. Yokmuş çünkü su burada. Etrafta komple gördüğünüz üzere lav parçacıklarıyla dolu. Ama gene hayat şey olmuş. Ne? Bak göstermiş. Evet, bayağı olmuş patlayalı. Ne zaman oldu bilmiyorum. Şu yukarıya çıkarsak muhtemelen detaylara bakabiliriz. Hayat canlanmaya başlamış. Şu anda çevresini dolaşıyoruz bu lav bölgesinin. Demin şuradaydık. O kuru ağacın olduğu yerde. Şimdi yukarıya doğru böyle etrafından dolaşıp gideceğiz. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben çok heyecanlandım. Niye canım? Patlar diye mi? Hayır, patlar diye değil. İlk defa böyle bir şey görüyorum bu kadar yakından. Sherlock da görüyor bak. Volkanik bir dağın tepesinde bir kraterin çevresinde yürümek çok acayip değil mi? Bana çok acayip geliyor. Ya. Vallahi bana çok acayip geliyor. Yani bir kratere... Ya, çünkü arabayla çıktık en tepesine kadar, tırmanmadık da bu kadar volkanik bir dağın tepesine tırmanacağımızı arabayla kraterin kenarına kadar hiç düşünmemiştim. Hep nerede buluruz, nerede çıkarız, Hawaii de varmış falan diye düşünüyordum. Bir anda karşımıza çıktı. Çok sevdim. Şu anda Newberry volkanının üzerindeyiz. Bu volkanın patlamasıyla 1200 mil kare bir alan lavlarla kaplanmış. Lav akıntıları ve bu taşlarla kaplanmış bu küçücük dağdan. Biz yolda gelirken bayağı bir zamandan beridir, hatta o benzinimizin bitip kaldığı yerden itibarendir. Görüyoruz onları sağda solda ama başka bir dağdandır diye düşünüyordum. Ben bu küçücük dağdan olacağını hiç düşünmemiştim. Bir de düşünün, daha büyük dağlardan püskürenler neler yapıyor acaba? Gerçi bu dağın son patlaması 7000 sene önce olmuş ama daha önceki patlamaları 400 bin yıl öncesine kadar bile dayanıyormuş. O yüzden çevrede her yerde bu lav taşlarından görebiliyorsunuz. Her yer lav taşı. Bütün şehirler bu civardaki lav taşlarının üzerine konulmuş.
Ben aslında biraz daha ileride 70 mil kadar ileride Crater Lake var. National Park orası. Oraya gideceğiz. Oradan gelen lavlar zannetmiştim bunları. Belki de bu onun yavrusudur. Öyle midir? Yavru dağcık. Ya o da şık. Peki. Biz Sisters diye bir bölgeden geçtik. Bu Sisters'ın anlamı ne acaba diye düşünmüştüm ben. Sisters burada duran 4 tane yan yana dağın adıymış. 4 kız kardeşler. Hatta şey demişti. Birisi gelmiş ondan sonra kız kardeşlerini getirmiş demişti ama. Evet öyle diye düşünmüştüm ben. Çünkü biraz daha yakında da My Sweet Home diye bir kasaba vardı. Benim güzel evim diye. Sebebi şuymuş. Burada 4 tane şey var, dağ var. Bir tanesi kuzey kız kardeş, orta kız kardeş, tepesi kırık dağ, güney kız kardeş. Şurada bir tane Tumalo Mountain, burada da Mount Bachelor var. Hepsi de bunların yanardağıymış. Ve bu arada burada bir tane yangın kulesi var. Ve isteyenler şu üst taraftaki alanı kiralayıp gece burada kalabiliyorlarmış. Yangınlara bakabilmek için istiyorlarsa. Hani aklınızda olsun, bu taraflara gelirseniz geceleyin bir heyecan yaşayalım derseniz burayı kiralayıp gece burada kalabilirsiniz. Şu anda sizden hiçbir şey görünmüyor. Sadece civardaki ağaçlar görünüyor. Ama gene de buraya çıkmak güzeldi. Lavabut. Elevation 5020. Yani yaklaşık 1,5 kilometredeyiz diyecektim ben de. Haluk da buradan bakmış. 1531 metredeymişiz. Evet. Orada da zaten yazıyor. Elevation 5020 diyor. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. İşte bu dağa böyle çıktık. Döne döne. Bu az evvel yukarısında olduğumuzda aşağı indiğimiz zaman aşağıda da bu ağaçların arasındaki taşlar böyle. Üzerleri yosunlanmış. Kim der ki 7000 yıldır bunlar burada böyleler ve hala canlanamamışlar. Her taraf böyle. Burası lava tarlası diye geçiyor. Lava Lands. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. Soğuk hava dalgaları gelmiş. Hava -7 derece şu anda. Neyse kar yağmamış. Sesini duyuyorsunuzdur. Karavandan ısıtıcının sesi geliyor. Sabah saat 7 şu anda burada. Sherlock'la yürüyüşe çıktık. Birkaç gündür de sürekli yağmur yağıyordu. Elektriğimiz bitmek üzereydi. Elektrik diye tutturunca Haluk %30'lara düştü diye. Burada böyle bir kamp alanına geldik. Kamp alanında full bağlandık elektriğe. Doldu, gece saat 10 falandı. %100 olduğunda. Bakalım kaç gün dayanacak bize. Yani hava soğuk, güneşli olsa sorun yok da hava soğuk ve yağmurlu olunca biraz büyük problem oluyor. Şimdi size biraz kamp alanını gezdireyim. Burası Lapine State Park kamp alanı. Ucuz bir kamp alanı. Geceliğine $22 veriyoruz ama full hookup yapıyorlar. Yani elektrik, su ve gider içinde bir delikleri var. Bakın şurada. Şurada elektrik, su. Şurada böyle bir yer var. Buraya giderinizi bağlıyorsunuz. Bir tane fire pit dedikleri ateş çukuru. Bir de böyle piknik masası koyuyorlar. Çevre orman zaten. Böylece insanlar burada çok uzun süre kalabiliyorlar. Buradaki hazır karavanlarda şehir elektriği ve şehir suyu diye bir sistem var. Şehir suyunu bağladığınız zaman normal sanki evinizdeymiş gibi hareket ediyor sistemin içi. Yani depoya dolup depodan gelmiyor. O şehir suyunu veya geliyor bilmiyorum ama yani bir şekilde dolu olduğu zaman kesen bir sistem var. Bizimkine tabii ki yok öyle bir şey. Bizimki normal bildiğimiz karavanlar gibi. Elektriği de aynı şekilde bağlayıp sürekli kullanıyorlar. Gideri de bağladığın zaman zaten evden bir farkı kalmıyor. Gecesi $22 buranın ama aylık olarak kaldığınız zaman biraz daha uygun fiyatlara getiriyorlar böyle yerleri.
State Park olunca zaten çok uzun kalamıyorsunuz da dışarıdaki karavan kamplarında aylık yıllık kalanlar var. O zaman çok daha ucuza geliyor. Ve insanlar gelip o büyük karavanlardan alıp ev gibi direkt içinde yaşıyorlar. Posta kutuları vesaireleri her şeyleri oluyor içinde. Açık olan bölge burası olduğu için mi yoksa bütün kamp alanları böyle mi bilmiyorum. Burası Güney Kampı La Pine'ın. Yani aralarında çok az mesafe var. Genelde çok boşluklu da koyuyorlar. Birbirlerini görmüyor bile insanlar. Ama burası demek ki bayağı popüler. Sıkışık yapmışlar. Yani sıkışığı da bu işte. Bir piknik alanı, piknik masası. Arada ağaçların falan olduğu yerler var. Arkaları orman. Yani yazın burayı düşünebilirsiniz. Böyle bir sürü yan yana karavanlar konmuş. Uzun da yapmışlar alanları. Böylece çekme karavanlar önlerinde arabalarıyla gelip öylece durabiliyorlar. Ya da bazen iki arkadaş geliyorlar. İki karavan arka arkaya park edip kalabiliyorlar. Çünkü burada yeri veriyorlar insanlara, şey değil. Karavan başına para almıyorlar. Bizde biliyorsunuz bazen karavan başına geçtim. Karavanın içindeki insan başına bile para alıyorlar karavan kamplarında. Şurada da tuvaletler var. Şu anda hava çok soğuk olduğu için suları kapatmışlar donmasın diye. Ama broşürde yazdığına göre yazın sıcak duşlarda oluyormuş. Orada bir tane karavan var. Evet, ben de bizden başka kimse yok diyordum. Bakın bunlara fifth wheel diyorlar. Bu kamyonetlere takılıyor. Kamyonetin arkasına iyicene giriyor o üst tarafı. Kaldırıyorlar ve sokuyorlar. Üst taraf kamyonetin tepesine yerleşiyor. Öyle çekiyorlar. Bu kadar büyük olmasına rağmen kamyoneti de önünde olacak şekilde buraya rahatlıkla sığabilmiş. Alan çok büyük çünkü. Kamp alanına ayrıca böyle kabinler de yapmışlar. Kabinlerin önünde de araba park edecek yerler var ayrıca. Ve diplerinde görüyorsunuz barbeküleri de var. Piknik alanları, ateş çukurları hepsi bir arada. Bunları da kiralıyorlar. Fiyatları ne kadar bilmiyorum. Sular kesik demiştim ya size. Buradaki 36. sitede su açık. Buradan alabilirsiniz suyunuzu diyor. Burada kamp yapmayın, sadece su almak için kullanın diye yazmışlar. O yüzden bunlar buradalar, suya yakın oldukları için. Biz de giderken doldururuz, suyumuz vardı şimdi zaten. Fısıldayarak konuşuyorum. Daha doğrusu alçak sesle konuşmaya çalışıyorum çünkü herkes uyuyor. Bir tek Sherlock'la ben uyanırız değil mi Sherlock? Kamp yerinde sıcak duşlar da varmış. Karavanda bizim duşumuz var ama Boğol akansuyla sıcak duş almak da ayrı bir zevk tabii. Gittik duşumuzu da aldık geldik. Sen direkt krema etseydin hiç kahveye gerek yok bence. Park alanına duş yeri yapmışlar. Orada gittik sıcacık bol suyla duşlarımızı da aldık. Sen istiyorsun duş. Efendim? Sen istiyorsun duş. Git al. Peki. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting. 1,5-2 kilometre. Bir de o kadar da dönüş yol geldik. Büyük ağaç varmış onu görmeye. Ya çok da büyük. O da çok da büyük değilmiş yani. Evet. Amerika'da içinden araba geçen ağaç görmüştük biz. Bu ne ya? Ama 500 yaşındaymış. Ve diyor ki Oregon kurulmadan önce buradaydı. Yangınlara, böceklere, hastalıklara ve insanlara karşı hala ayakta. Evet, bence en önemlisi insanlara karşı hala ayakta olması. Bunu kesmeyi unutmuşlar.